Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda domatesde yandırma işlemi nedir ve buna bağlı olarak akılların her geçen gün daha karıştığı, eksik bilgilerin peşi sıra verilmesi nedeniyle işin içinden bir türlü çıkamadığımız ve nedense yanlış bilgilerin daha çok rağbet gördüğü sulama, özellikle de domatesle sulama konusuna değinelim. Ayrıca domatesimiz ne zaman su ister ve fazla suladığımızı nasıl anlarız konularıyla ilgili bilgiler vereceğiz. Öncelikle yandırma işlemine bakalım. Domates fidesi toprağa ilk dikildiği zaman can suyu iyice verilir. Diktiğiniz yere 1-2 avuç toprak çekilir ki nem kaybetmesin. Fideyi açtığınız çukura su verirsiniz. Su çekince fideyi dikersiniz ve toprağı kapatınca yine su verirsiniz. Bunun haricinde ilk 10 gün su verilmez. Dikimden 2-3 gün sonra domatesler takip edilir ve tutmayanlar değiştirilir. Bu işleme yandırma denir. Adından da anlaşılacağı gibi domatesi suya yandırması yapılır. Buradaki amaç şudur. Domates suyu bulması konusunda tembel bir bitkidir. Suyu hangi seviyede bulursa oraya saçak köklerini atar. İlk 10 günlük su verilmemesi kazık kökünü daha derine atarak daha sağlam bir kök sistemi kurmasını amaçlar. 10 gün sonra işlem bitirilir ve normal sulama işlemine geçilir. Sulama konusuna geçmeden önce ilk önce şunu belirtelim. Domates suyu sevmez demek doğru değildir. Domates fazla suyu sevmez dersek çok daha doğru bir cümle kurmuş oluruz. Su bütün canlılar için hayati önem taşır. Suyu sevmeyen bir canlı olamaz. Özellikle domates sulama konusunda hiçbir parametre göze alınmadan kendi bölgesinde eskiden beri gelen alışkanlıklarını veya birilerinden ne duyduysa tavsiye diye verenlerin yüzünden özellikle bu işte acemi olanların kafası iyice karışmış durumda. Diyelim ki o tavsiyeyi veren, yaz sıcaklığı en fazla 30-32 derece gören bir yerde ve domatesini meyve bağlayana kadar sulama diyor. Bu tavsiyeyi yazın 43 derece sıcaklık gören bir yerde domates diken başka biri uygulamaya kalkarsa 3-4 gün sonra o domateslerin hepsi ölür. Türkiye'de çok farklı bir iklim skalası vardır. Her bölgenin kendine göre değişiklikleri vardır ve sebze bakımları da bu değişikliklere göre belirlenir. Sulama da bunların içindedir. Domates bir karışken farklı su ister, 2 karışken farklı su ister, 5 karışken farklı su ister. Bu oranları ayarlamak gerekir. Basma kalıp tavsiye olmaz. Sulama sadece bitki ölmesin diye su vermek demek değildir. Domates topraktaki besin maddelerini su ile birlikte bünyesine çeker. Nem yoksunluğu gelişmesini engeller. Sulama için farklılık gösteren birkaç konu var. Birincisi bölgenin hava sıcaklıkları ve nem oranı. Domates nemi sever. Yüksek nemli bir yerde domates sulaması daha uzun aralıklarda olabilir. Toprak yapısı ve su tutma seviyesi de önemlidir. Kirli bir toprakla kumlu bir toprakta domates sulaması aynı olabilir mi? Su tutma seviyesi yüksek toprağa sahip bir bahçeyle tersi olan bir bahçede domates sulaması bir olmaz. Bir de malçlama yapıyorsanız buna göre sulama periyotları uygulamanız gerekir. Domatesinizin su istediğini nasıl anlarsınız? Sıcak ve güneşli bir günde domates yapraklarını aşağı doğru sarkıttıysa veyahut da yaprakları içeriye doğru büktüyse bu kesin su istiyor demek değildir. Sıcağa karşı kendini korumaya almış olabilir. Akşam saat 7-8 civarlarında, yani güneş batmış,
ortalık serinlemeye başlamış saatlerde yine aynı şekilde pörsümüş bir görüntü veriyorsa demek ki domatesiniz su istiyor ve bu şekilde size bunu anlatmaya çalışıyor. Çok fazla çelişkide kaldıysanız domatesin yanına yaklaşık 30 santimetre derinliğinde bir çukur açın. Buradan toprak alın ve avucunuzda sıkın. Toprak köfte gibi olduysa su istemiyordur. Yeterli toprak nemi vardır. Sıktığınız zaman dağılıyorsa su istiyordur. Bunu belirli dönemlerde uygulayın ve toprağınızın farklı dönemlerdeki su tutma kapasitesini anlamaya çalışın. Hatta bunları not edin. Bir de fazla sulama yaptığınızı nasıl anlarsınız konusuna bakalım. Sulama yaptınız. 2-3 gün sonra yapraklarda açılma başladıysa bu demektir ki domates, hatta her fide için geçerlidir, aldığı suyun fazlasını tüketemediği için yapraklarda açılma yapmaya başlar. Sulama düzene girerse bu açılma da düzelir. Domatese ilk 10 gün yandırma yapmak sizin tercihiniz. Ama yaklaşık 15 gün sonra bir çapalama ve boğaz doldurma gerekir. Daha sonra 25-30 gün sonra bir çapa daha gerekecektir. Çapalama toprak nemini kaybettirmez. Aksine nemi korur. Toprağın ağır işlemesiyle çapalama işlemini bir görmeyin. Sezon içinde 3-4 çapa yaparsanız sulamayı azaltma şansınız olabilir. Hasata yakın sulama yapmayın. Kaliteyi düşürürsünüz. Hasat sonrası mutlaka sulama yapın. Yeni domatesler için gereklidir. Fazla sulama yapmayın. Toprak kökenli hastalıkları arttırırsınız. Gece sulama yapmayın. Gece bitkiler suyu çekemez. Sabah ondan sonra sulama yapmayın. Aynı gece olduğu gibi aktif bir şekilde suyu çekemez. İlk meyveler olana kadar sulama yapılmaz bilgisi doğru değildir. Doğrusu fazla sulama yapılmaz olmalıdır. Çiçeklendiği zaman sulama yapılmaz bilgisi doğru değildir. Aksine nem yetersizse verim o kadar düşer. İlk meyveler görene kadar sulanmaz bilgisi de doğru değildir. Bu süre yaklaşık 50 günü bulabilir. Bu süre içinde sulama yapmamak büyük hatadır. Belki çok sıcak olmayan bir yerde malçlama yaparak, toprağın su tutma seviyesini arttıracak uygulamalar yaparak, hatta çapalama yaparak böyle bir şey yapabilirsiniz. Ancak sulama sadece sulama değildir. Bitki besin maddelerinin de domates tarafından alınmasını sağlayacak bir uygulamadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.